Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her zaman bahsettiğimiz FED nedir? Federal Açık Piyasa Komitesi ne anlama geliyor? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim ve arkasından FED faiz oranlarını artırırsa neler olabileceği hakkında analizlerimi yaptım ve yorumlarımı sizlere aktaracağım. Federal Rezerv misyonu Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini ılımlı tutmakta. Sıcak veya soğuk değil, tam kararında. Ekonomi patladığında veya ısındığında enflasyon ve varlık balonları gibi çarpıklıkların kontrolden çıkarak ekonomik istikrarı tehdit etmesi, işte o zaman FED devreye girer ve faiz oranlarını yükseltir. Bu da ekonomiyi soğutmaya ve büyümeyi yolunda tutmaya yardımcı olur. Federal Rezerv ve faiz oranları hakkında birazcık daha açalım. Fed için bir numaralı iş Amerika Birleşik Devletleri için para politikasını yönetmek. Bu da ülke ekonomisindeki para arzını kontrol etmek anlamına geliyor. Fed'in bu görev için emrinde birden fazla aracı olmasına rağmen faiz oranlarını etkilemeye yeteneği en belirgin ve en etkili para politikası aracıdır. İnsanlar Fed'in faiz oranlarını artırmasından bahsettiğinde federal fon hedef oranı olarak da adlandırılan federal fon oranından bahsediyorlar. Yani Federal Açık Piyasa Komitesi düzenli toplantılarında büyük ticari bankaların birbiriyle takas ettikleri gecelik krediler için birbirlerine uyguladıkları faiz oranları için referans görevi gören federal fon oranına hükümetin sürdürmesini istediği likidite düzeyinde bir hedef aralığı belirler. Bankalar bu krediler için ne talep edeceklerini müzakere ederken ortaya çıkan sürekli dalgalanan oranların ortalamasına efektif federal fon oranı denir. Buna da ana oran ve SORF gibi diğer piyasalarında oranları etkili olur. Bu kısmen dolaylı düzenleme sayesinde federal fon oranı Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki faiz oranları için en önemli ölçüt ve bir bütün olarak küresel ekonomideki faiz oranlarını etkiler. Federal Rezerv faiz oranlarını artırırsa ne olur? FED, federal fon hedefi oranını yükselttiğinde amacı ekonomi genelinde kredi maliyetlerini artırmak. Daha yüksek faiz oranları hem işletmeler hem de tüketiciler için kredileri daha pahalı hale getirir ve herkes faiz ödemelerine daha fazla harcama yapar. Daha yüksek ödemeleri karşılayamayan veya almak istemeyen finansman içeren projeleri erteler. Aynı zamanda insanları daha yüksek faiz ödemeleri kazanmak için tasarruf etmeye teşvik eder. Bu enflasyonu düşürme ve ekonomik aktiviteyi ılımlı hale getirme eğiliminde olan dolaşımdaki para arzını azaltır. Yani ekonomiyi soğutur. Bunun federal fon oranındaki %1'lik bir artış için nasıl geçerli olduğuna ve bunun bir ev ipoteği kredisinin ömür boyu maliyetini nasıl etkileyebileceğine gelin bir bakalım. 30 yıllık sabit faizli $300.000 bir ipotek için alışveriş yapan bir aile düşünelim. Bankalar onlara %3,5'luk bir faiz oranı teklif etseydi, ipoteğin toplam ömür boyu maliyeti yaklaşık olarak $485.000 olurdu ve bunun yaklaşık $185.000 faiz giderlerini oluşturacağı gibi aylık ödemeleri de yaklaşık $1.340 olacaktı. Diyelim ki aile kredi çekmeden önce FED faiz oranlarını %1 artırdı ve bankaların $300.000 konut kredisi için sunduğu faiz oranı %4,5'a yükseldi. Kredinin 30 yıllık ömrü boyunca aile toplamda
547 bin dolardan fazla ödeyecek ve bu tutarın da 247 bin dolarını faiz gideri oluşturacak. Aylık ipotek ödemeleri ise 1520 dolara yükselecek. Bu artışa yanıt olarak bu örnekteki ailede aylık ödemelerini en aza indirmek için bir ev satın almayı da erteleyebilir veya daha küçük bir ipotek getiren bir ev satın alabilir. Bu çok basit bir örnek. Fed'in oranlarını yükseltirken ekonomideki para miktarını nasıl azaltacağını da göstermiş oldum. İpoteklerin yanı sıra yükselen faiz oranları hisse senedi ve tahvil piyasalarını, kredi kartlarını, kişisel kredileri, öğrenci kredilerini, otomobil kredilerini ve işletme kredilerini de etkiler. Gelin bunlardan kısaca bir bahsedeyim. Hisse senedi etkilerinden bahsedelim. Daha yüksek piyasaya faiz oranları borsa üzerinden olumsuz bir etkiye sahip olabilecekken Fed faiz artışları borçlanmayı daha pahalı hale getirdiğinde kamu ve özel şirketler için iş yapma maliyetleri de artmış olur. Zamanla daha yüksek maliyetler ve daha az iş kamu firmaları için daha düşük gelirler ve kazançlar anlamına gelebileceği gibi potansiyel olarak büyüme oranlarını ve hisse senedi değerlerini de etkileyecektir. Silikon Vadisi yatırımcısı ve PayPal'ın halka arz öncesi eski çalışanı Dan Chen, bir bankadan borç para almanın maliyeti artarsa bir şirketin sermaye mallarına yatırımını genişletme fırsatı durur diyor. Faiz oranı o kadar yüksek olabilir ki birçok şirket büyümeyi karşılayamayacak dedi. Daha acil olan ise Fed faiz artışlarının piyasa psikolojisi üzerindeki etkisi veya yatırımcıların piyasa koşulları hakkında nasıl hissettikleri. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında bir faiz artırımı ilan ettiğinde tüccarlar tüm ekonomide ilerlemek için uzun ve karmaşık yüksek faiz oranları sürecini beklemeden hisse senetlerini hızla satacağından ve daha savunmacı bir amaçlı yatırımlara yönelebileceğini ifade etmek istiyorum. Peki tahviller üzerindeki etkisi neler olur? Biraz da ondan bahsedelim. Tahviller özellikle faiz oranlarını değiştiklerinde karşı hassastırlar. FED oranları arttığında mevcut tahvillerin piyasa fiyatları hemen düşer. Bunun nedeni yatırımcılara daha yüksek faiz oranlı ödemeler sunan yeni tahvillerin yakında piyasaya çıkacak olması. Daha yüksek genel oranları yansıtmak için mevcut tahvillerin fiyatları nispeten daha düşük faiz oranı ödemelerini yatırımcılara daha çekici hale getirmek için de düşecektir. Dan Chen, bir ekonomide fiyatlar yükseldiğinde Merkez Bankası aşırı ısınan bir ekonomiyi soğutmak için tipik olarak hedef oranını yükseltir diyor. Enflasyon daha uzun vadeli borçlar için özel bir endişe olan tahvilin nominal değerinin gerçek değerini de aşındırdığı yönünde düşünüyor. Peki tasarruf hesapları ve banko mevduatlarına etkisi neler olur? Daha yüksek faiz oranları borçlular için kötü olsa da tasarruf hesabı olan kişiler için harika bir fırsattır. Bunun nedeni beslenen fon oranlarının aynı zamanda mevduat hesabı yıllık yüzde getirileri için bir ölçüt olması. Federal Açık Piyasa Komitesi faiz oranları yükselttiğinde bankalar mevduat hesaplarından kazandığınız tutarı artırarak tepki verir. Bu tasarruf sahiplerinden, çek hesaplarından, mevduat sertifikalarından ve para piyasası hesaplarından kazandığımız faiz gelirlerinin yükseldiği anlamına gelir. Tipik olarak çevrim içi tasarruf hesapları, çevrim içi bankalar arasında mevduat için çok daha fazla rekabet olduğundan FED oranı değişikliklerine
daha hızlı tepki verdiğini görürüz. Geleneksel tuğla ve harç bankaları tarafından sunulan faizler oran artışlarında çok daha yavaş tepkiler verir ve genellikle en iyi zamanlarda bile çok yüksek bir faiz getirisi sağlamazlar. Peki tüketici kredisine etkileri neler? Bireysel krediler, kredi limitleri ve kredi kartı gibi tüketici kredileri Fed'in faiz artışlarında daha yavaş tepki verir. Değişik oranlı krediler uyguladıkları faiz oranları federal fon oranının referans alan kıyaslamalarına dayandığından özellikle Fed oranı değişikliklerine karşı da hassastırlar. Yeni sabit oranlı krediler daha yüksek faiz oranları görebilirken ancak mevcut krediler federal fon oranındaki değişikliklere karşı bağışıklıdırlar. Örnek verecek olur isek 2004 ve 2006 yılları arasında Federal Reserve enflasyonu frenlemek ve aşırı ısınan bir ekonomiyi soğutmak için faiz oranlarını %1'den %5,25'e 17 kez yükseltti. Ticari bankalar faiz oranlarını %8,25'e yükselterek kredi kartı ve kredi limitlerinin borçlanmalarının maliyetlerini artırdı. Peki bunların akabinde Fed faiz artışlarına dikkat mi etmemiz gerekiyor? Tüm Fed faiz artışları bizleri doğrudan etkilemeyecek gibi görünse de finans dünyasının her köşesi oran değişikliklerinden etkilenmeyebilir. Ancak Federal Rezerv para politikası değişikliklerini takip etmek, finansal hayatımızı düzene sokmanın önemli bir parçası olarak görülüyor. Tüm yatırımcılar için, özellikle emekliliğe yaklaşan herkes için yükselen oran ortamlarının dikkatle ele alınması gerektiği, diğer tüm para piyasalarında olduğu gibi hisse senetleri, tahviller ve nakit arasında doğru varlık dağılımını sağlamanın, yükselen oranların etkisini de azaltmanın en iyi yolu olacağını düşünüyorum. Bütün bu oluşabilecek riskleri en aza indirmenin anahtarı ise tüm pazar türlerinden fiyat artışlarından ve fiyat azalışlarından minimum veya maksimum derecede hem kendimizi korumalı hem de maksimum kazanç sağlamayı hedeflememiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a